Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz gerçekten çok şık atkı modelini çalışacağız. Hem bayanlar hem erkekler rahatlıkla kullanabilir arkadaşlar. Ben de oğlumu ördüm. Benim oğlum Ürgüp'te okuyor ve Ürgüp gerçekten çok soğuk. O yüzden şöyle bir atkı örmek istedim ona. Bence çok da güzel oldu. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şöyle BİM'den aldığım favori baby ören bayanın arkadaşlar. Şöyle batik bir ip ama renkleri çok hoşuma gitti. Erkeklere de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ve 4 milimlik tığ kullandım. Bir atkıya ne kadar gitti derseniz 2,5 yumak yeterli oldu arkadaşlar. Ben boyunu 2 metre ördüm. Enini ise 19 santim ördüm. Sizler istediğiniz ebatlarda rahatlıkla örebilirsiniz. Şöyle hepsini göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmedim. Model de inanılmaz kolay. Şöyle kolay bir model olsun. Çok modelli bir şey istemedim. Erkek kullanacağı için. Bizim normalde yaptığımız lastikle bir model yaptım. İnanılmaz kolay. Bir günde bitti arkadaşlar. Bir günde şöyle uğraştım ve bitirdim. Hemen sizlere de göstermek istedim. Şimdi göstereceğim ip tek renk olsun ve rahat göstermek istedim. Zaten bu model çoğumuzun bildiği bir model ama yine de ben sizlerle paylaşmak istedim. Ve hemen isterseniz başlayalım. Evet, öncelikle zincirle başlıyorum. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ben toplamda 30 zincir çektim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diyelim. Çok da minik bir şey göstermek istemiyorum. O yüzden 15 zincirimi çektim. Yukarı doğru 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın tırnağımla tuttuğum zincire batarak ikili trabzanlar yapacağım. Elimi ne gevşek tutuyorum ne de çok sıkıyorum arkadaşlar. Çok gevşek de değil. Çok sıkıştırarak da yapmazsak atkımız ne çok gevşek olacaktır ne de böyle sıkı sıkı olacak. Tam istediğimiz gibi olacak. Bakın tek tek zincirlere batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bu lastik bazı hırkalara da ben çalışmıştım bu lastiği. Güzel oluyor ama hiç böyle önceden aklıma gelmemişti atkı yapmak. Dedim çünkü benim oğlum çok model sevmiyor. Düz sade şeyleri seviyor. Sade düz sadece trabzanla örmek de çok hoş durmayacak. İlla bir model yapayım dedim. Ve bu modeli buldum. Aklımca ve gerçekten güzel oldu. Umarım sizlere de fikir olur. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı bitirdim. Ve burada bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın. Modelimizin dümdüz ilerlemesi için hem yaptığınız sayıları aklınızda tutun her sırada, yani en azından 3-4 sırada sayarak yapın ki genişleme daralma olmasın. Bir zincir çektim, tığın başını doladım, hemen bakın dibine batıyorum, ilmek aldım, 3 ilmeği aynı anda kapattım. Başta ve sonda tekli trabzan yapıyorum. Diğer sona gelene kadar yine ikili trabzan yapacağım. Tığın başını doladım. Bakın birinci değil ikinci trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakinin arkadan beline doluyorum. Ve ikili trabzan. Bir önden beline doluyorum. Bir arkadan beline doluyorum. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan beline dolayarak ikili trabzanlar yapıyorum. Son trabzana kadar. Evet, şöyle hızlı hızlı yapacağım. Bakın şöyle tek renkli de çok güzel görünecek bence.
Şöyle bir önden bir arkadan. Bazı takipçilerim aynı iplerden bulamıyoruz diyorlar. Aynı iple yapmak zorunda değilsiniz. Zannedersem Alize'nin Burcum batik ipine yakın bir ip bu da. Eğer bu ipten bulamazsanız Alize'nin Burcum batik ipini kullanabilirsiniz. Veya bu kalınlığa benzer başka iplerle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanımı tığın başında doluyorum. Bakın son trabzana şöyle batıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir döndüm. Tığın başını doladım. Hemen bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tekli trabzan yani 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doluyorum. Hemen şöyle ilmekler önüme geliyor. Önden batılmış, arkadan batılmış. Önden batılmış, arkadan batılmış. Hemen önümdeki önden batıldığı için arkadan alıyorum. Arkadan beline dolanıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadan beline dolanmış, o yüzden önden beline doluyorum. Sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Arkadan beline dolanmışa önden, önden beline dolanmışa ise arkadan batacağız. Şöyle elimi takip ederseniz zaten göreceksiniz. Bakın arkada, o yüzden önden beline doluyorum. Bakın önde, o yüzden arkadan beline doluyorum. Model bu arkadaşlar. Başka hiçbir işlemi yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Tek renkle de çok güzel oluyor. Batik iple de gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Ve kesinlikle takip etmenize gerek yok. Açın dizinizi izleye bir günde bir atkıyı bitirin arkadaşlar. Ben gerçekten çok keyifli ördüm. Görüntüsü de çok hoş. Sadece erkekler değil, tabii ki bayanlar da şöyle kendilerine uygun renkleri tercih edip örebilirler. Evet. Bakın arkadan önden aldım. Ve bakın buraya dikkat edin. Burada şöyle bir hepsini aldığımız için zincir çektikten sonra bir topalık oluyor burada. Hemen bakın şurada 2 ilmek var. Bakın hiç şöyle kafanızı karıştırmadan şu 2 ilmeğe batın. 3 ilmeğe kapatın. Bakın hiç kenarlarda kötü bir görüntü olmuyor. Tekrar göstereceğim. Bir zincirle döndüm. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını doladım. Bakın önümdeki arkadan alınmış. O yüzden önden beline dolayarak alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yanındakisini arkadan aldım. Bakın arkadan alınmış, o yüzden önden. Bu şekilde devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bakın gördüğünüz gibi model ortaya çıktı. Bu büyüyünce daha da hoş görünüyor. Hiç lastiğe benzemiyor. Sanki çok hoş bir modelmiş gibi görünüyor. O yüzden de çok hoşuma gitti. İleriki günlerde bir tane daha yapmak istiyorum oğluma. O da böyle buna benzer bir şey olacak. Yine atkı öreceğim. Oğluma yaptıkça sizlerle de paylaşmış oluyorum işte. Evet, şöyle hızlı örüyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ve hemen püskülü nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle hızlı örüyorum. Bakın sonda bir tane kaldı. Tığın başını doladım. Bakın hemen yanda zaten 2 ilmek görünüyor. Batıyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir çektim ve bu şekilde
ilerliyoruz arkadaşlar. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle şunu kesip püskülü göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir karton bulabilirsiniz. Bir cetvel bulabilirsiniz. Ben genelde telefonuma sarıyorum. Şöyle aynı boyda iplerimi keseceğim. Şimdi telefonumu bulamadığım için şimdi hemen şöyle kestim. Bakın 2 şöyle yapalım. Şurayı kesmemişiz. Evet. 2 şöyle ilmek kullandım ben. İnce tığımı arıyorum. Bakın şöyle trabzan tepelerine batırıyorum. İlmekleri aldım. Şu şekilde ikisini de eşitliyorum. Şuradan uzattım. Daha sonra içinden geçirdim. Bakın şu şekilde, daha sonra da iyice sıkıştırdım. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle 2 tane yan yana. Çok pardon, bu biraz kısaymış. Bakın şu şekilde ikisini bir tuttum. Hemen yanındaki ilmeğe batırdım. İçinden geçiriyorum. Şurayı eşitlemeyi unutmayalım. Ve içinden geçirip şu şekilde sıkıştırdım. Şöyle. Daha sonra karşıdan buhar tutup elimle düzeltiyorum. Ve hepsini eşit bir şekilde kesiyorum. Püskülümüz de bu kadar kolay. Eminim anlaşıldı. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırayım. Gerçekten ortaya güzel bir şey çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.